3, 2, 1 akıyor. Bu arkada çalan ses metronom. Yani Nietzsche'nin sanat hakkında söylediği Apollon, yani düzen. Düzende metronom. Mesela bu şarkı 145 BPM ve eğer sen belli bir düzende şarkı yapmazsan dört dörtlük gibi bir metronomla bir ölçüde bir ritimde hiçbir şey yapamazsın. Bir de Nietzsche'nin söylediği iki şey var uyumlu olması gereken. Diğeri de Dionysos. Yani Nietzsche'ye göre bu ikisinin uyumlu olması gerekiyor. Dionysos ne diyeceksiniz? O da tabii ki distortion diyebiliriz ya da gürültü diyebiliriz. Yani parçan tamam, metronomun var, güzel, her şey dört dörtlük, hi-hatlerin, kicklerin, bassların, ama loudness seviyen iyi değilse, yani yüksek bir ses seviyen yoksa yine olmuyor. Ve burada Nietzsche kaç yıl önce söylemiş. Çok güzel bir şey söylemiş. Biz bunu derste de görüyoruz zaten. Hocalarımız bu tarz örnekler veriyorlar. Peki gürültü ne? Gürültü de metronomu kapatacağım. Şu an metronom yok. Aslında var ama duymuyoruz. Bu da aslında Nietzsche'nin söylediği şey, metronom, yani düzen ve kaos. Kaos ve düzenin güzel bir şekilde ilerlemesi. Aslında biz prodüktörler müzik üretirken buna çok dikkat ediyoruz. Dikkat ettiğimiz bir sürü şey var tabii ki ama kısaca böyle. Peki biz bugün burada niye toplandık? Boris sağ olsun geldi, videomuz çekiyor. Güzel bir şeyler hazırlıyoruz. Farklı olacak eminim. Müzikte, yani prodüksiyonda bir sesi istediğiniz gibi manipüle edebiliyorsunuz. Yani bu alkış sesini, bana sadece bir alkış sesi verin. Bununla bir müzik üretebilirim. Tabii ki mükemmel kalitede bir müzik olmayabilir. Stereo dengesi kötü olabilir. Loudness seviyesi düşük olabilir. Ancak yine de tıngırdatacağınız bir müzik yapabilirim. Sadece bu clap'ten. Evet, yanlış duymadınız. Bir sürü aracımız var. Bir program var. Ableton kullanıyorum. Bir sürü araç var. Ve bu clap sesini WAV dosyası halinde aldığımız zaman bunu istediğimiz gibi biz parçalayıp, kesip, modifiye edip, manipüle edip kullanabiliyoruz. Ve tabii ki birkaç kuralımız var. Yani bir anda bu clap sesi bir anda bir zil sesine dönüşmüyor tabii ki. Kademeli kademeli bir sürü işlemden geçiyor. Chorus, equalizer, katlar, ufak ayarlar, işte paralel kompresyonlar, sidechain'ler, İnanılmaz okyanus gibi, yani inanılmaz fazla bilgi var. Bir sürü daha öğreneceğim şey var. Okuyorum. Ben Özcan Özkaya bu arada Londra'daki Point Blank Music School'da Middlesex Üniversitesi ile birlikte olan bir diploma programında okuyorum. Ve müzik üretiyorum. Bugün ne yapacağız? Bugün zamanın dışında aynı yerdeyiz. 10-11 Ekim Adana Çırçır Fabrikası'nda bir eventimiz olacak. Bu evente özel parçalar yapıyorum. Bu event nasıl bir event olacak? Sayın Damla Atik Alpay'ın yapay zekadan esinlenerek çizdiği tablolar olacak. Yani o tabloların yapım aşamasında aldığım seslerden müzik üreteceğim. Ve bugün bunu beraber göreceğiz nasıl yapılıyor diye. Evet, yanlış duymadınız. Bir fırça sesi veya bir tuvalin, bir o fırçayla tuvalin buluştuğu o sesten bir demo parça yapacağız birlikte. Aynı zamanda Sasa bu eventimize sponsor ve Sasa'nın elyaf ve böyle ham maddelerinden de birkaç ses aldım. Bunları da kullanacağım projemde. İlginç bir şey olacak. Hazırsanız başlayalım. Evet, ilk başta bir kayıt cihazımız var. Zoom H5. Bununla kayıt yaptım. Gördüğünüz gibi videodan da. Bu ses kayıtlarımızı bilgisayarımıza atıp bakacağız. Nasıl bir ses kaydı almışız? Hangi ses kaydı ne olur? Biliyorsunuz müzikte önemli olan birkaç kanalınız var. Olmazsa olmaz bir kickiniz var. Bir bas kanalınız var. Bir hi-hat, ziller yani. Bir de pad, alt pad, akorlar, lead dediğimiz soft sesler var. Yani ben genelde, tabii kişiden kişiye değişiyor bu. Ben tekno prodüksiyonu yapıyorum. Prodüktörler de kendi arasında ayrılıyor. Yani bir tekno prodüktörü gidip bir romantik bir müzik, hip hop yapamaz. Kendini geliştirmesi lazım. Şey gibi düşünün. Bazı avukatların uzmanlık alanı vardır. Bazı doktorların. Tabii ki diğer konu hakkında da bilgileri var ama çok az. Öyle hastalara bakamazlar veya öyle müvekkil alamazlar. Aynı hesap bizimki de. Prodüksiyonda bir tarzın olmalı ve o tarz dışına pek çıkamazsın. Evet, şimdi gelin beraber ses kayıtlarına bakalım. Ableton kullanıyorum. Boş bir sayfada açılıyor. Önce bu aldığımız ses kayıtlarını ben programa atıp bir dinleyeceğim. Ne var ne yok diye. Mesela bir fırça darbesi. Bu ses dalgaları çok önemli. Mesela şu güzel bir kick olur bundan. Kick ses dalgası bak. Biraz ince. Hi-hat de olabilir. Buradan istediğimiz parçaları biz buradan kesip alacağız. Bakın. Şimdi mesela şurada bir ses var.
Bakın bu bir rulo sesi muhtemelen. Rulonun o bas sesini duyuyorsunuz değil mi? Mesela muhtemelen bunu bas sesi olarak kullanacağım. Burada frekans dalgalarına da bakabiliyoruz. Mesela buradan bas olabilir bundan. Güzel. Kick de olabilir. Şimdi şöyle ince bir ses buldum burada bakın. Perküsyon olarak kullanabilirim mesela bakın. Muhtemelen fırçanın o tuvalle buluştuğu an ve burayı istersem sivriltip daha ön plana çıkarabilirim. İstersem burayı alçaltıp sesi kısıp inceyi açabilirim. Tizleşti ses. Aşamalar şöyle gerçekleşiyor müzikte. Bir 5-10 saat kadar iskelet sistemi diyoruz. Belki aranjman diyebilirsiniz siz ona. Bass, kick, işte hi-hat, ana hatlarını koyuyorum. Kısa bir kısım deniyorum. Bu kısa kısım olduktan sonra da artık breakdown, drop yani müziğin o heyecanlı kısmı, yavaş kısmı bunları belirliyorum. Ondan sonra mixing aşaması var. Kanallar arasındaki balansı, dengeleme. Ondan sonra bir mastering süreci var. Yani aslında nereden baksanız bir müzik yine minimum 30-35 saat sürüyor yapması. Gerçekten bazen insanlar diyor akıl işi değil ama çok zevkli gerçekten. Ben her zaman kick attımla başlarım. Ya. Önce güzel bir kick bulurum kendime ya da üretirim, sentezlerim. Bu arada Ableton kullanıyorum. Ableton'da istediğiniz gibi sıfırdan osilatör kullanarak kick vurucu seslerin hepsini üretebiliyorsunuz. İlk birkaç saat muhtemelen sadece sesleri bulup sesleri yerleştirip alt alta belki koyarız zamanımız olursa ve sonunda bir parça çıkmış olacak. Kick kanalında şöyle bir sesi, sampler var Ableton'da. İstediğiniz sesi buraya koyarsınız ve klavyeden bastığınız zaman istediğiniz do, re, mi seslerini alabiliyorsunuz. Bu arada genel bir bilgi vereyim size. Günümüzde hiçbir müzik artık gerçek çalgılarla yapılmamaya başlandı. Çünkü yaklaşık 1,5 milyon adet sample var internette. Yani siz belki 300 farklı davul sesini ya da zil sesini, Zil Dijan ya da başka bir markayı ya da bir işte Tama'nın ya da bir Korg'un sesini her türlü sesi şu anda bulabiliyorsunuz. Bununla ilgili web siteleri var, satın alabiliyorsunuz. Ama biz bugün yine diyorum kendi müziğimizi, kendi kaydettiğimiz sesle yapmaya çalışacağız. Bu arada müzikte her şey deneme yanılma, inanılmaz bir şey. Yani saatlerinizi verebilirsiniz ama istediğiniz sese ulaşamayabilirsiniz. Veya kazara bir şey deneyin. Aa bu neymiş ya bakayım diyorsunuz. 10 saniye içinde istediğiniz o hayalinizdeki sese kavuşuyorsunuz. Bir satüratör koydum şu an. Ses biraz daha belki bu kamerada çıkmıyordur ama ses biraz daha dolgunlaştı. Sesin dolgun olmasını isteriz. Bir RMS seviyesi var. Yani sesin en alt güçlü olduğu seviye. Bunu hep yüksek isteriz biz. Onun için de satüratör çok kullanılıyor. Tabii kick için bunu diyorum. Başka ürünler, başka perküsyonlarda farklı satüratör tipleri kullanılıyor. Aşağı yukarı bir bas yaptım. Bası biraz kurcalayacağım. Yani hedefimiz aslında 10-16 RMS olması basın. Unutmayın sanatsal bir şey yapıyoruz. Yani çok müzikalden çok hani dinleyicilerin izlerken altta böyle hafif hafif çalacak bir müzik yapmaya çalışıyorum. Zaten Damla Hanım da bu event için, bu organizasyon için benden biraz karanlık tema istemişti. Bu arada karanlık tema ne? Müzikte minor, majör, lidyan farklı tonlar var. Siz bir müzik dinlediğiniz zaman o dinlediğiniz notalar, harmoni her şeyinizi etkiler. Yani aslında reklam müziklerinde bununla ilgili de bir şey çekmemiz lazım reklam müziğiyle ilgili. Prodüktörler sizi hangi moda sokmak istiyorsa o modda bir müzik kullanırlar. Yani siz hiçbir çikolata reklamını minor dizilimde dinleyemezsiniz. Çünkü minor dizilim biraz karanlık vibe yaratır ve mutlu olmanız lazım. Dolayısıyla seçtikleri melodi, seçtikleri harmoni bunların sizi mutlu etmesi lazım ki para harcayasınız. Şu an lead grubumuz eksik. Yani böyle bir melodi arıyor kulağınız. Değil mi? Benim arıyor. Şimdi melodi yapacağız. Melodi bulacağız. En zor kısım bence. Benim muhtemelen en çok zamanımı o alacak. Bu arada benim bir sürü template'im var. Önceden hazırladığım melodiler, midiler, ses dosyalarım. Onları kullanıyorum. Yoksa muhtemelen Boris burada 10-12 saat kalmak zorunda kalabilir. Biraz da endüstriyel ses istiyorum. Çünkü sponsorumuz endüstri sektöründen Sasa. Onların ürünleri de endüstriyi andırdığı için böyle endüstriyel sesler kullanmak istiyorum. Çok severim zaten. Palet seçersiniz kendinize müzik yaparken. Ben genelde endüstriyel sesleri, karanlık, asit sesleri de eski Sovyetlerin böyle sesleri, savaş sesleri vardır ya onlar o sınıfa giriyor. Şu an dinlediğiniz şey mixing olmadığı için yani seslerin hepsi birbirine giriyor. Hiçbir ayarı yok. Dolayısıyla biraz böyle çamur gibi geliyor olabilir. Ama unutmayalım ki bunların hepsini şu şarkıyı şu an şarkı demeyelim belki melodi mırıldanma diyelim. Bunu tamamen kaydettiğimiz seslerle yaptık kısa bir sürede. Şimdi beni ne bekliyor? Beni bunların kanallar arasındaki ses dengesi önce kanalların kendi başına lead'e biraz daha ton. Kaç nota çakışıyor, niye oluyor? Sesi
kökü parçaladığınız için aslında kök nota do'yken parçalayıp granülatörde bir efekt ekledikten sonra ses size mesela diyez gibi gelebiliyor. Bir oktav aşağı yukarı olabiliyor. Onları transpoze ediyorsunuz. Yani uçsuz bucaksız bir şey. Şu an bu şarkıda bir sürü hata var ama yavaş yavaş bunları da gidereceğiz. Bitmiş halini beraber dinleyeceğiz. Bu elimdeki biliyorsunuz el puzzle'ları oluyor. Çok severim. Böyle kilit. Bakın bu kilitli. Biraz şekli garip geliyor size muhtemelen. Çünkü atölyemde bir tane kaynak ustası var. Eren Usta. O kendisi yaptı bunu. Bu kaynaklı. Detay veririz, detay çekeriz. Ben böyle bir şey yaptım dedi ve kendi demiri bükmüş, eğmiş, kaynatmış. Bunu isterseniz çözün dedi. Çok severim bu tarz şeyleri. Bu da ilk defa bu model karşıma çıktı açıkçası. Şu şekilde çözülüyor. Çok da zor değil. Şöyle bakın çözüldü. Niye bununla girdim? Biraz mühendisliğe benzetiyorum ben şeyi. Production zaten adı üstünde. Production geri takalım yerimize. Boris'e vereceğim yapması için. Production biraz mühendislik. Biraz değil bence tamamen. Zaten production adı üstünde üretim. Onun için çok sanırım ben sevdim. Aynı zamanda mekatronik mühendisi olduğum için daha çok mekanik tarafı seviyorum ama. Burada da aynı şeyler geçerli. Çünkü hesap kitap var. Dikkatli olmanız gerekiyor. Kulağınızı iyi dinlemeniz lazım. Otomasyonlar var. Ya bir müziğin altyapısı inanılmaz. Yani okyanus gibi gerçekten. Dolayısıyla buraya bağlayacağım lafı. Siz şimdi tabii ki bir videoda izliyorsunuz ama arada bir zaman geçti ve ben parçayla biraz oynadım. Mixing'ini yapmaya çalıştım. Mixing kanallar arası denge demek. Sonra mastering geliyor. O da final polishing, yani böyle son bir cilalama evresi oluyor. Orada da equalizer dengeleri, side stereo dengesi gibi böyle frekansları temizlemek gibi hafif ama polish üstten gibi bir evre var. Ben şimdi o evreye geçeceğim ama önemli olan o evreden öncesi. Zaten müziğin tamamını yayınlamayacağız şu an. Bitmiş halini yayınlamıyoruz. Tamamen bitmiş hali için eventten sonra yayınlayacağım. Şu anda ama bayağı bir bitmiş hali. Yani normal bir ses seviyesi. Böyle kulaklık, araba gibi yerlerde bir sorun çıkarmaz ama güçlü müzik sistemlerinde çok iyi bir mastering yapılması lazım. Aksi takdirde çok kaliteli bir müzik bile olsa, yani orkestra tarafından kayıt bile edilmiş olsa, çok yetenekli kişiler kaydetmiş olsa yine de bir mastering ses mühendisi tarafından gerekli. Ses mühendisi değilim. Ancak okulda mastering dersleri aldım ve aşağı yukarı ortalama bir mastering yapabiliyorum. Normalde kimse kendi şarkısının masteringini yapmamalı. En azından bize öğretilen o. Şimdi bir önceki çekimden kalan son halini bir dinleyelim beraber. Zaten bir taslak halindeydi. Hatırlatıyorum, biz Damla Hanım'ın yaptığı fırça darbeleri, işte rulo sesi, Sasa'dan aldığımız bazı elyaf polyesterler yardımıyla yaptığı tablolarından aldığımız seslerle üretiyoruz bu parçayı. Dolayısıyla müzikal anlamda böyle bir yolculuğa sizi çıkaramayabilir. Ama burada bizim istediğimiz şey, insanlar portrelere bakarken alttan bir böyle gerilim müziği, biraz böyle şüphe uyandırıcı müzik istedik. Bunun için çabalıyoruz. Videoyu izlerken ve tamamını izlerken bunu göz önünde bulundurmak lazım. Biraz dinletelim. Evet, böyle bir parça. Bir kere bu hızlı. Şimdi ilk yapmamız gereken şey şarkının hızını düşürmem ve zaten parçayla ilgili bir sürü çalışma yaptım ben. Ana temel seslerimiz bunlar. Bunun üstüne kısa bir aranjman çalışması yaptım. Buna ne ekledim onu söyleyeyim, Boris burada yokken. Bu projede zorlandığım bir nokta var. Parçayı dinletmeden önce söyleyeceğim. Parçalarda her zaman organik olmayı isteriz. İnorganik olduğu, kulak alışık değil inorganik seslere. Gerçi son yıllarda endüstriyel seslerin artmasıyla, yani markaların sürekli endüstriyel ses kullanmasıyla bir endüstriyel ses alışkanlığı oldu ve zaten dünyada popüler bir hale geliyor endüstriyel müzik. Diğer asit dediğimiz müzik tarzı var. Bunda da analog sesler kullanılıyor. Ama projelerde tabii melodik unsurlar da var. Yani bir pad, key, bir organ, bir klavye sesi de kullanılıyor. Bu parçada beni zorlayan şey, bütün kanallarımın ses kaydından alınan bir fırça darbesi, bir rulo. Organik olmayan bir maddeden, yapay bir maddeden alınan bir ses garip oldu gerçekten. Ancak eğlenceli aynı zamanda. Burada birkaç ses, tabii ki bizim bir library'miz var. Buradan bir vokal sesi buldum. Amacım şeydi, robotik bir sesti ve unutmayın ki bu projenin teması yapay zeka ile ilgili. Yani yapılan tablolardan tutun,
Ben de yapay zekadan destek alıyorum zaman zaman. Bu temalı olduğu için de buna uygun bir ses seçmeye çalıştım. Yani şu an dinleyeceğiniz İngilizce söyleyen kısa kısa sesler hazır bir yerden alınma ama diğer bütün unsurlar %90'ından fazlası bizim kayıtlarımız sonucu ve benim biraz sesleri manipülasyon edişimin sonucunda böyle bir hal aldı. Hep beraber dinliyoruz. Export ediyoruz müziği şu an event için. İnşallah 10-11 Ekim'de. Bu arada 11 Ekim'de herkese açık ama 10 Ekim'de özel davetiye ile gelecek organizasyona. Biraz da kendimden bahsetmiştim. Mühendisim. Mesela şu masayı ben yaptım çünkü uygun bir masa bulamadım kendime. Hani stüdyo tarzı bir masa. Böyle demirden bir masa yaptım. Tamamen demir. Şasisini istediğim gibi kullanıyorum. Zaten monitörlerimi böyle koydum. Bu monitörümdeki sticker'ı kızım verdi. Birkaç şey de içeride var yaptığım. Onlara da bakalım. Mesela şu masayı yine kendim yaptım. Burada da böyle bir yüksek bir masa yaptım. Eşyalarımı koyduğum. Burada bir klavye var. Çok acayip gerçekten. Bu enteresan, annem verdi bana. İlkokulda kullandığım klavye. Bu masayı da ben yaptım. Çok dar bir yer olduğu için dar şaseli bir şey yaptım, ince şasede. Biraz endüstriyel tasarım yine. Böyle girişe bir ünitemiz var. Portmanto gibi ama değil gibi. Bunu da 3D printer'da yaptım. İçi boş bunun. Bayağı bir uzun sürdü. Çok detaylı bir işçiliği var çünkü. Yaklaşık bir 30 saat falan sürdü sanırım.